Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere kolay ve güzel tığ işi bebek battaniyesi örgü desen anlatımı ile karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay ve çok güzel, hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Burada küçük fıstıklarımız var. Hemen şöyle arkasına da bakalım. Astar gerektirmeyen, iki yönlü de kullanıma uygun, kolay ve güzel bir model. Şöyle. Birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Farklı projelerinizde de kullanabilirsiniz. Hemen dilerseniz ipim hakkında bilgi vererek devam etmek istiyorum. Ben anti-peeling özelliğine sahip bebe yünleri kullandım. Dilediğiniz markaların iplerini kullanabilirsiniz. Hemen tığ numaramızda bakalım. 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Dilerseniz hemen kolay ve güzel örgü anlatımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve zincir yapımı ile battaniyemize başlayalım. Çok sıkı olmayan zincirlerimizi hazırlayalım. Zincir sayımız 2 ve 2'nin katları olmalı. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi hazırlayın. Metreyle ölçün. Dilediğiniz uzunluğa geldiğinde deseni kurmaya başlarız arkadaşlar. Bebek battaniyeleri 90x90, 100x100 ebatlarında hazırlanmakta. Sizler zincirlerinizi yaptıktan sonra ölçerek başlayacağınız uzunluğa karar verebilirsiniz. Ben de şimdi hazırlayıp geliyorum. Evet, ben 18 tane zincir üzerinden sizlere anlatım yapacağım. Küçük bir numune olarak anlatacağım. Sizler dilediğiniz uzunlukta hazırlayın. Şimdi zincirlerimizi hazırladıysak eğer sonda ekstra 2 tane daha zincir yapalım. Ve 3. zincirimize batarak sık iğne yapalım. İlmek çıkartıyorum ve 2 ilmeği tek seferde topluyorum. Üzerine almadan sıradaki zincire batarak ilmek çıkartarak sık iğnelerimizi yapalım. Zincirimizin sonuna kadar zincirleri atlamaksızın sık iğne yapalım. Evet, zincirimizin tamamını bitirelim. Evet, zincirimin sonuna kadar sık iğnemi tamamladım. Yine 18 tane olacak şekilde sık iğnemi de yaptım. Bir üst sıraya çıkarken 2 tane zincir yapıp döndürdüm. Üzerine alıyorum ve desenimizi yapmaya başlıyoruz. İlk boşluktan değil, ikinci boşluktan ilmek çıkartıyorum. Üzerine bir kere sardım. 2 tane çıkarttım. 2 ilmeğim kaldı. Yarım trabzan. Tekrar bir kere sardım. Aynı noktaya 2 ilmeği çıkarttım. Yarım trabzan. 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeği de yine tek seferde çıkartıyorum. Üzerine bir kere sardım. Şimdi ilk olan boşluğa batarak yine ilmek çıkartacağız. Hemen başlayalım. Bakın buraya. İlmeğimi çıkarttım, uzattım. Tekrar sardım aynı noktaya. İkinci defa ve üçüncü defa. Şu an tığımda toplam 7 tane ilmek var arkadaşlar. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. Modelimizi yapmaya başladık. Üzerine bir kere sardım. Bir tane atlayıp ikinci sık iğnemden 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 ilmeğim kaldığında üçünü tek seferde çıkarttım. Yine arada atlamış olduğum noktaya üstüne alarak 3 kere sardığım fıstığımı yapacağım. Şöyle bir daha yapalım.
Şimdi hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir. Devam edelim. Desenimiz ortaya çıkıyor. Üzerine aldım. Yine son yapmış olduğumdan hariç bir tane atlıyorum. 2 tane ikili yarım trabzan aynı yere. Hepsini çıkarttım. Şimdi geriye batarak 3 kere ilmek çıkartıyorum aynı yerden. Hepsini tek seferde topladım. Bir zincir. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet, tamamlayalım. Bir tane atlayıp devam edelim. Yine sol kenarı anlatacağım. Evet, sola kadar devam ettim. Şimdi bu sonda bitirişi de birlikte yapalım istedim. 2 tane sık iğnem kaldı. Hemen üstüne alıyorum. Bir tane atlayarak sonda yine ikili yarım trabzan yapıyorum, 2 tane. Ve bir geriye 3 kere sardım. Fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir üzerine aldım. 2 tane zincirle dönmüş olduğum yere de batıyorum. Şu şekilde tam köşeye. Ve burada da ikili trabzan yaparak sıramı bitirdim. Sıramız tamamlandı. Şimdi burada bir tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Olduğum noktaya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra desenin üstünde bulunan 3 tane sık iğnenin birincisini atlayarak 2 tanesine sık iğne yapıyorum. Şimdi yine bir atla 2 tane yan yana sık iğne. Bu şekilde sizler de sona kadar devam edin arkadaşlar. Bakın, desenin üstünde 3 tane, bir taneyi atlıyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, sona kadar devam edelim. Evet, sol kenara kadar devam ettim. Sondaki desenimdeyim. Yine burada bir taneyi atlıyorum ve yan yana 2 tane sık iğnemi yaparak sık iğne sırasını tamamlıyorum. Bir üst sıraya çıkarken 2 tane zincir çevirdim. Artık desenin kendisini tekrar ediyoruz. Burada kaç tane desenimiz varsa üst sırada da aynısı olmalı. Artırma ya da azaltma yapmamalıyız. Hemen başlayalım. Üzerine aldım. İlk boşluğu atlayarak yandaki boşluğa 2 tane yarım ikili trabzan yapalım. Üzerine aldım. Yine ilk boşluğuma geriye dönük batarak çapraz fıstık yapıyorum. Hepsini bir kere de çıkarttım. Yine ne yapıyorum? Bir tane bırakıp bir taneye batıyorum. Aynı şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim.
Desenler üst üste denk gelmeli. Sona kadar yapalım. Evet, sol kenara kadar devam ettim. Yine burada son fıstığımızda birlikte yapalım desenimizi. Ve sırada bitirirken her zaman kenarda ikili trabzanla sıramızı bitiriyoruz. İki sırayı tekrar etmiş olduk. Üst sıraya çıkarken bir zincir, sık iğne, hemen kendi dibine batarak sık iğnemi yapıyorum. Yine bir atla iki sık iğne şeklinde sıraları aynen devam ediyoruz artık arkadaşlar. Desen kendini tekrar etmekte. İstediğiniz ende ve boyda bebek battaniyeleri hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ederek istediğiniz sıra gelene kadar yapabilirsiniz. Hemen büyük modelimize tekrar bir bakalım. Eğer bir de bebek battaniye kenarı yapmak isterseniz videomun sonuna sizler için bırakacağım oynatma listeme de göz atabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildiriminizi de açarsanız yapmış olduğum güncel videolardan ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Yine güzel yorumlarınızla bana desteklerde bulunursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde kullanın inşallah.